Selamünaleyküm. Hayırlı işler arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün sizlerle hem kümesi açacağız, tavuklarımızı dışarı çıkartacağız. Güzel bir gün olacak bizim için. Hem de nasip olursa bir şeyler yapacağız işte. Kümesimizde güzel güzel yumurtaları falan toplarız, tavukları yemleriz. Bayağı eğlenceli bir video çekmeye çalışacağım. Önce bir kapıyı açalım, tamam mı? Bütün sürü bir dışarı çıksın. Nasip kısmet olursa. Çıkın bakalım çocuklar. Bismillah. Evet, bütün sürü çıkmasa da belli bir kısım dışarı çıkmayı başardı. Şimdi ne yapacağız arkadaş? Tabii ki küçük bir yumurta toplama rutinimiz var. Ondan sonra da tavuklarımızı yemleyeceğiz. Yemlerken aynı zamanda da sizlere küçük ipuçları vereceğim kümes içerisinde. Haberiniz olsun. O yüzden videomuzu ileri sarmadan izlerseniz hem çok güzel bilgilere sahip olacaksınız, hem de eğlenceli bir videoyla sizlerle olacağız. Sizleri umarım mutlu edebileceğiz bugün. Hadi bakalım, başlayalım. Arkadaşlar sabah sabah şimdi ilk işimiz yumurtaları toplamak olacak. Daha yeni geldim. Yumurtalar içeriye bakacağız ilk önce. Dışarıda yumurta var mı bilmiyorum. Daha salmamış olabilirler. Çünkü bugünkü yumurtalarımız daha sabah. İner inmez yumurtalar alacağımız için yumurtalar akşama doğru, öğleden sonra falan salıyorlar. Çok fazla yumurta almayacağımız zaten açıkça belli. Kümesin içerisine bir bakalım. Dışarıda yumurta göremedim ben. Şuralarda yumurta oldu mu daha çok oluyor da demek ki daha salmamışlar. Biz bir içeriği kontrol edelim. Bakalım içeride yumurta var mı? Ki vardır zaten muhtemelen diye düşünüyorum. En son burada da yemek yapmışız tavuklarımıza. Civcivlerimize yapmıştık ya, onu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir tarif verdim civciv bir gelişimi için. Neyse girelim. Bunun içine toplayalım. Olan yumurtalarımızı en azından. Hayırlısı olsun bakalım sabah sabah kimler yumurta salmış, kimler neler yapmış. Hadi bakalım bismillah. Şunu aşağı koyayım, burada toplayalım. Şimdi girer girmez görüyorum üst tarafta bir tane follukta hanımefendi yatıyor. Sen yata dur kızım benim, aslanım benim. Sen alttaki yumurtalar bana lazım. Sen lazım değilsin. O yüzden alttaki yumurtalara bakabilir miyim? Demeye kalmadı. Kurkumuz hemen, kurk da değil gerçi. Tavuğumuz hemen bir hareketlendi. Aynen çıkmaya niyeti var. Çık o zaman dışarı, biz oradaki yumurtaları alalım. Bu çok eski bir tavuk. Tanıyanlar var mı bilmiyorum. Zamanında amcam vermişti bize. Hey gidi günler. Şimdi koskocaman oldu. Yumurtlayıp duruyor. Sürünün de en üst rütbelerinde. Yani hanım ağası. Bakalım bu hanım ağa daha ne kadar yaşayacak. Hadi hayırlı olsun. Uç hanım ağa. Git hanım ağa. Hadi atla hanım ağa. Atlama hanım ağa. Tamam pardon hadi. Ben yumurtaları toplayayım, sen neydi? Sen et ama. Şurada yumurtalar var. Sabahın ilk yumurtalarını alıyoruz bu arada. Belki akşama doğru daha çok yumurta birikecektir. Daha yeni hayvanlarımız yumurta sarıyor. Değil mi kızım benim? Değil mi aslanım benim? Hanım ağam hadi. Git. Yavaş hanım ağam yavaş. Yavaş. Ortalık sallandı. Şimdi 3 tane daha var burada arkadaşlar. Güzel, çok şükür ya. Ya maviciler ortadan kayboldu. Çok fazla mavi yumurta alıyorduk. Onlar kayboldu. Bir kurkumuz vardı herhalde ki zaten o mavi yumurta yapan kurkumuz yakında tekrardan mavi yumurta yapmaya başlar. Süper Naciye yumurtlamıyor. Süper Naciye de çünkü mavi yumurtluyor normalde. Kaç tane yumurta var burada? 2 tane de burada var. Kızımız yumurtasını salmış anladığım kadarıyla. Hanım ağayı bırakacağız. Hanım ağayla işimiz yok. Süper Naciye ile işimiz var biraz. Süper Naciye'yi de beklemekteyiz arkadaş. Maalesef burada da yumurtalar yok. Bu ara bu foluklara salmıyorlar. Bunlara bir değerlendirmek lazım. Burada da 2 tane var. Herhalde daha da yumurta alamayız diye düşünüyorum. Sabah saatlerinde sadece 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yumurta alabildik. Yeter vallahi, yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Buna da şükürler olsun. Allah'ımıza hamdolsun arkadaşlar. Yumurta başka yerde yok muhtemelen. Çünkü dediğim gibi sabah saatlerinde olmuyor genelde. Yumurta toplama videolarımız kışa doğru giriyoruz. Şu an beklemekteyim. Bizim en çok sevilen yumurta toplamama serimiz için hazırlık aşamasındayım. Şimdi yumurta çok fazla yok arkadaşlar. Biraz üretim artsın. Şu an bakın foluklarda da yumurta yok. Biraz üretim artması lazım. Biz şimdi destekler verdik. Üretimimiz çok şükür iyi.
Ama biraz daha has safhada olması lazım ki biz 4 gün 5 gün yumurta toplamadığımız zaman veya da 10 gün foluklardan yumurta toplamadığımız zaman bu yumurtalar bayağı bir biriksin ki güzel bir video çıkartabilelim. O yüzden bekliyorum biraz daha. Biraz daha hayvanlar kendine gelsin, şu hava şartları bir düzelsin. Ondan sonra şu bomba gibi videolarla sizlerle olacağız. Değil mi kızım benim? Aslanlarım benim. Arkadaşlar şimdi tavuklarımızı yemleyebiliriz. Yumurtalarımızı topladık. Biraz tavukları yemleyelim. Aynı zamanda da biraz da sizlerle sohbet edelim. Ne konuda derseniz küçük küçük ipuçları vereyim. Hayvanları beslerken neler yapıyoruz, kafes ortamları falan olsun. Hepsinden bahsedeceğim. Siz de bizleri dinleyin. Ben de sohbetimi etmeye devam edeyim. Topladığımız yumurtalarla birlikte sürümüzün içerisinden bakıyoruz. Yumurta yiyen bir tavuk var mı? Tepkileri, etkileri ölçerken şimdi bu hayvanları yemleyeceğiz arkadaşlar. Gelip yemlemeyi de yapalım. Herhangi bir tavuk yumurtalara herhangi bir tepki göstermedi. Şimdi küçük bir yemleme yapmak istiyorum hayvanlara sabah sabah. Hadi bakayım. Bismillah. Değerli kardeşlerim, artık yemlememizde mısırla karışık buğday falan kullanıyoruz. Buğday ve mısır zaten tavukların en sevdiği yiyecektir. Buğday ve mısırı kış sezonlarında yoğunlukla verin. Haftada en azından 3-4 kez. Hiç yedirmiyorsanız yedirin. Dışarıda beslediğiniz tavuklar için bu değişkenlik gösterebilir. Hayvanlarımız şu an aç değil. Dikkat edin bakın, yemlikler dolu zaten. Ancak tavuklar dediğim gibi buğday ve mısıra karşı farklı bir özgüven olduğu için, sevdikleri için onu biliyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Hızlı bir şekilde gelip o yemi yerler, tüketirler ve doymak bilmezler. Tavuklar hiçbir zaman doyuramazsınız zaten. Doyurmak için de uğraşmayın arkadaşlar. Sadece tek bilmeniz gereken şey şudur. Tavukların her biri sadece günlük olarak 120 gramlık yem ile doyabilmektedir. Ve 300 milimde su yeterli oluyor. Yani kümes hayvancılığı yapıyorsanız, biz bunu nasıl hesaplarız diye düşünüyorsanız tek yapmanız gereken bu 120 gramlık matematiği oluşturmak. 120 ile 135 gram arası söyleyeyim ki ben daha rahat anlayasınız. 135 gram zaten verirseniz garanti doyurursunuz hayvanları. Yani bir avuç yemi bir tartıya koyup tartabilirsiniz. Bir çuvalı tartıp tavuklara bölebilirsiniz. O da artık sizin tercihiniz. Şimdi biz gidip tekrardan az bir şişe daha yem alacağım. Aynı zamanda da yine etrafta kafeslerden ve birçok hayvan hakkında da bilgiler vermeye çalışacağım. Kafeslerde beslediğiniz tavuklarınız için ise mısır çok fazla vermeyin. Nedenini söylemem gerekirse yağlanma yapar. Çünkü bunlar çok fazla hareket etmiyorlar. Dışarıda dolaşan hayvanlarımız, yani bunlar çok fazla hareket ettiği için, dışarıda gezdikleri için mısırı ve buğdayı eritebilir vücutları. Yağlanmayı çok fazla yapmazlar. Ancak kafesteki hayvanlarımız gezinti alanları dar olduğu için yağlanma yapar ve bu da yumurtayı kesmelerine sebebiyet verir. Vermeyin. Burada böyle modifiyeli şahinlerimizi görüyorsunuz. Bunlar sürümün en tatlı hayvanları. İspenç modellerimiz. Şahin dolanırlar. Tamponlar aşağıda böyle sarkmışlar. Yerle bir gidiyorlar. Tokyo geliyor arkadan. Tokyo harika bir hayvan. Bayağı bir tüyünü topladı. Tombik oldu. Bayağı büyüdü. Kışa artık hazır kendisi. Bu tarz hayvanlar Türkan ırkıyla biliniyor biliyorsunuz. Hatta kel tavuk olarak da bilinen bu hayvanlarımız çok popüler. Yumurta verimi çok iyi. Kış ve yaz için, hava şartları için muhteşem uyum sağlıyorlar. Maşallah diyelim. Şimdi devam ediyoruz. Yemlemeye başlayalım tekrardan. Hayvanlar biliyorsunuz dediğim gibi yemlemek önemli sabahları. Her sabah rutin olarak yem atmanız bir açıdan da şöyle iyidir. Tavuklar strese girer ve stresli hayvanlardır. Kendi aralarında iletişim kurmayı severler. Bütün hayvanlar birbirleriyle konuşurken gerçekten de böyle arkadaşça konuştuklarını fark edebilirsiniz. İşte bu arkadaşça ortamda da tavuklarınız strese girebiliyor. Uğraşacakları ve de eğlenecekleri şeyler olması lazım kümeste. Sadece yemek değil. Bu oynayabilecekleri bir ot parçası veya da oynayabilecekleri bir böyle fare bile olabiliyor. Bu durum değişkenlik gösteriyor. Tavuklar kendi aralarında dedikodu, gıybet, kendi kentlerine birilerini kesebilirler. Sürü içerisinde herkesin bir ismi olduğu gibi sürüye gelip dışarıdan bizim yani bakıcıların da birer isimleri vardır. Tavukların zekası güçlü olduğu için de tanırlar. Herkesi tanırlar arkadaşlar. Sürünüzde olan köpeğin bile ismi vardır ve onu tanırlar. Sürüdeki köpek ne yapıyor, ne ediyor onu bilirler. Gelen sahip ben mesela yem attığım için beni de tanıyor olmalılar. O yüzden tavukları yemlerken dikkat etmeniz gereken birisi tavukların stres atabileceği yemler vermeniz. Onlar mesela abur cuburu çok severler. Mısır ve buğday aslında bir abur cuburdur. Yumurta verimine çok etki sağlamaz. Buğday ve mısır vücut enerjisini artırır. Kış sezonunu rahat geçirmelerine yardımcı olur.
işte vesaire vesaire. Daha çok fazla anlatabileceğimiz şeyler var tabii ki ama bu kadar çok konuşursak sıkılırsınız diye düşünüyorum. Kafeslere döndüğümüz zaman ise dikkat ederseniz mesela brakeler kafese aldım. Bazı tavuklar sürü içerisinde yem yememezler. Yememeye çalışırlar, aç kalırlar. Nedenleri de şunlardır. Sürü içerisinde rütbe alamayan, yani gagalama rütbesi vardır bunlar arasında, bu tavuklar arasında. O gagalama rütbesine giremeyenler aç kalır. Çünkü diğer sürü üyeleri yem yemelerine izin vermez hayvanların. Bu da onların maalesef otomatikman aç kalmaları anlamına geliyor. O yüzden arkadaşlar bu tür şeylere dikkat edin. Sürü içerisinde yemleme yaparken sürünün en az 4 noktasına, 3 noktasına yem atın. 1 attım, 2 attım, bir de o tarafa attım 3. Sürü içerisinde bütün yem yiyemeyen hayvanlar bir yerlerde yem yemesini sağlayın. Su konusunda da aynı. Suyu da yine 3.4 noktaya bölün. Bütün hayvanların su içip yem yemesini sağlayın. Yoksa rütbeleşme olduğu için her zaman büyük hayvanlar, yani rütbede en üst tarafta duran tavuklar yemlenirken arkadan gelenler yemlenemez. Haberiniz olsun. Şimdi anlatmaya durduk. Anlatmaya devam ediyoruz. Kafeslerde ise yapmanız gereken şu. Eğer siz bir üretim istiyorsanız, şöyle bir azıcık bir şey daha yem alayım. Eğer bir üretim olsun istiyorsanız küçük bir kafes almalısınız. Küçük kafes şu şekilde planlanabilir. Çok dar yaparsınız, tavuklar sadece hareket edebilir. Yani şöyle bir kafes yaptığınız zaman tavuklar içeride sadece hareket edebilir. Bu kafese 5-6 tane tavuk koyduğunuz zaman gezecek alanı az olur. Bu da bir fabrika sistemi olmaktadır. Fabrika sistemi olduğu zaman da nasıl oluyor diye sorarsanız, hayvanlar az hareket ettiği için yedikleri yemi komple enerjiye çeviriyorlar. Çevrilen enerji de hareketle atılamadığı için yumurta yoluyla dışarı atılıyor. Yani yumurtlayan tavuklarımızın yumurta verimi daha da artıyor. Kapatıp bir kafeste hayvanları sadece yumurtlatmak için çalıştırabilirsiniz. Ama siz diyorsanız ki hayvanlarımız biraz da gezsinler, özgür olsunlar, biraz daha geniş bir kafese ihtiyacınız var. Misal bizim bu kafesimiz bu tavuk familyası için gayet yeterli. Gezebilecekleri bir ortam var. O diplerde eşiniyorlar, oynuyorlar, sıçrıyorlar, hopluyorlar. Biz bunu yarı yarıya düşürdürsek, yani şuradan kestiğimizi varsayarsak, daha küçük bir ortam oluşturursak, bunların bu sefer yumurta verimi çok artar ama tavukların ömrü kısalır. Tavukların ömrünün kısalmasının sebebi de bir makineyi ne kadar çok hızlı çalıştırırsanız ömrü de o kadar çabuk bitecektir. Bunu da bilmeniz lazım. Fabrikalarda aynı bu mantıkla işliyor çünkü. Fabrikaların işlediği bu tarz sistem sebebiyle de tavuklar 2 yıl olmadan ölüp gidiyorlar. Çoğusu 40 günde bitiyor. Çoğusu da yumurta tavukları genelde 1,5 yılını bitirdikten sonra fabrikalardan çıkıyor. Neden? Çünkü çok seri çalıştırıyorlar hayvanları. Benim tercihim ne olur? Her zaman geniş kafesler tutmanız. Daha çok hayvanları dışarıda bakabilecek ortamlarınız varsa onları sağlamanız olacaktır. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz. Son birkaç cümlemiz daha kaldı. Şu taraftaki kafeslerimizin mesela çok büyük. Çok fazla hayvanımız var. Dışarıda dolaşıyorlar. Tek derdimiz yumurta olsaydı belki daha küçük alanlar oluşturabilirdik. Ama bizim tek derdimiz yumurta olmadığı için hayvanlara biraz daha refah seviyesini oluşturmak istedik. Arkaya doğru gitmek istiyorum. Arkada bir kafes daha açacağım ama ondan öncesinde şuraya birazcık da buraya arpa atayım, ekeyim dedim. Aslanlarım benim, maşallah. Arkadaşlar, demem gereken şeyler aslında sizlere bayağı bir bahsettim. Şu an buradaki civcivlerimizi, feriklerimizi dışarı çıkartalım. Bayağı sohbet ettik. Yem konusunda kullanılan yemlerden birisi, ben açıkçası Sadova kullanıyorum. İpucu olmak istiyorsanız yani yem olarak memnunum. Ekstra olarak hayvanları biraz daha güçlendirmek isterseniz soya fasulyesi küpesi var. Soya fasulyesi oldukça besleyici bir ürün ama pahalı. Pahalı olduğu için herkes tercih etmiyor. Ancak hobi olarak bakıyorsanız bir hayvana bence alabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben aldım, civcivlere, tavuklara bayağı bir yedirdim. Sonrasında gördüm ki çok güzel de etkiler aldık. Yani geri dönüşü çok iyi olmuştu. Şimdi sizlere de öneririm tabii ki bu durumu. O yüzden düşünürseniz soya fasulyesi de burada bir rol oynar. Ben genel olarak hayvanlarıma Sadova yemin, dönemsel olarak işte yumurta yemidir falan yediriyorum. Ayrıca da işte farklı olarak da böyle arpa, buğday, mısır sallıyoruz. Bu da hayvanlar stres girmesin, biraz eğlensinler, neşelensinler istiyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Her zaman gibi Dadaş elinden geldiğinde sizlere hem bilgi verdi hem de birazcık neşelenin istedim. Hayvanlarımızı izlerken konuşmayı seviyorum. Sohbet ederken sizler de benim yanımda olduğunuz sürece ben çok mutlu oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aşağıdan bir like attınız bile. Umarım bir yorum da düştünüz bile. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz.